Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size tığ işi yazlık bluzumun yapımını anlatacağım. Şu şekilde bütün beden şeklinde örüp önden dikerek birleştirip minik düğmeler yaptık. Örneğini böyle ekran görüntüsü alarak yapanlar da olabilir ama ben detaylı olarak anlattım. Şöyle hafif kalın bir askı yaptım. Sadece yaka kısmına minik bir oya yaptım. Etek ucuna ve kollara yapmadım. 36-38 bedene uygun, 36 beden diyebilirim, daha çok small beden ölçülerinde benimki. Ben tamamen kendi bedenime göre ölçerek yapıyorum. 36-38 beden arasındayım. Çok zayıf değilim kesinlikle. Ölçüler sizi yanıltmaması açısından, ölçü almanız açısından bunu baz alarak öğrenenler için söylüyorum. Eni 42 santim, boyu da omuzdan bakıldığında 46 santim. Ben böyle pantolon kemerimin hizasında olmasını istediğim için o boyda çalıştım. Daha kısa crop tarzı veya daha uzun bluz tarzında da yapabilirsiniz. Ben videomda tüm detaylarıyla anlattım. Eğer atladığım bir yer olursa bana yorumlar kısmından veya DM'den her zaman ulaşabilirsiniz. Severek yardımcı olurum. Şu şekilde bluzumun görüntüsü. Şimdi dilerseniz yapımına, ip ve tığ bilgisine ve detaylarına geçebiliriz. Evet, ben bluzumun yapımında şu şekilde ihraç fazlası iplerden kullandım. Bu koton tarzında bir ip. Şöyle yakından göstermek istiyorum size. Herhangi bir koton iple, herhangi yazlık merserize iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. 100 gramında kaç metre olduğu yazmıyor, ancak 5 milimetre şişe uygun olduğunu gösteriyor. Şu şekilde etiketini göstereyim. Zaten ihraç fazlası olduğu için her yumakta 100 gram veya şiş etiketleri, tığ etiketleri, renk etiketleri pek doğru olmuyor. O yüzden sarma iplerle veya istediğiniz markanın yazlık ipleriyle rahatlıkla örebilirsiniz. Şu şekilde ben 3 milimetre tığ kullandım. Tığ numarasında şuraya dikkat ediyoruz. Şu büyüğe değil. 3 milimetre tığ ile bluzumuzu ördüm. Bluzumu örerken sadece zincir çekerek başlıyorum. Ben bluzumu bütün ördüm. Bütün bir parça halinde. Hatta şöyle göstereyim size. Yani koltuğa kadar ön ve arka olarak bluzu şu şekilde bütün ördüm. Şimdi ben size gösterirken küçük bir parçada göstereceğim. Örneği nasıl ördüğümü. Şu şekilde minik bir parça ile göstereceğim örneğimi. Ancak bütün olarak örüp devam edebilirsiniz veya arkayı örüp iki parça halinde önleri örüp daha sonra da birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde koltuğa kadar bütün gitmesini istedim ve böyle çok kolay oldu. Şimdi koltuktan sonra da ön ve arka için ayrı ayrı öreceğim, kol boşluklarını bırakıp ve daha sonra askıları yaptığımızda 1,5-2 günde ördüğümüz çok güzel, çok harika ve kolay bir bluzumuz olmuş oluyor. Şimdi örneğin yapılışını göstereyim. Daha sonra bunun sayılarını ve ölçülerini vereceğim. Dediğim gibi bluzuma zincirle başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Ölçümüzce zincir çekiyoruz. Ben zincirimi saymadım çünkü daha sonra şu son kısımdan çözüyorum. Ama şimdi örnek sayısını vereceğim size ördüğümde. İstediğimiz uzunlukta beden ölçümüze göre zincir çekiyoruz. Ben zincirimi çektim. İkiye katlıyoruz tabi zincirimizi. Uzunca zinciri çekiyorum. Daha sonra şu şekilde ikiye katlayarak zincirimi bluzumdan ölçü aldım. Daha önce ördüğüm bir bluzdan ölçü aldım. Onun genişliğinde olmasını istedim. Ama kendi bedeninize de sararak ölçü alabilirsiniz. Veya daha önce ördüğünüz bir bluz yoksa hazır giyim tişörtlerinize, croplarınıza nerede nasıl kullanmak istediğinize göre ölçü alarak oluşturabilirsiniz. Şu şekilde uzunca zincir çektim ve ikiye katlayarak beden ölçümü aldım. Şimdi bütün olarak ön ve arkayı öreceğiz. Zincirimi çektim. 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. 3 zincirden sonra son zincirime, yani dördüncüye batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar her zincire batarak, her bir zincire batarak ikili trabzanlar yapacağım. 2, 3, 4,
ve 5. Her bir zincire batarak 5 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tığımı doladım. Alttan bir zincir atlıyorum. İkinciye fıstık yapacağım. 1 2 tekrar çektim. Tekrar doluyorum. Bir daha alıp 3 kere doladım. Hepsini birlikte çıkardım. Bu 2 ilmeğimi de tek seferde çıkarıp bir zincir çekiyorum ve bir tane fıstık yaptık buraya. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı yuvaya 1 tekrar doladım. 2 tekrar doladım. 3 hepsini çıkardım. Son 2 ilmeğimi birlikte çıkarıyorum. Şimdi tekrar bir zincir atladım. Bir sonrakine 5 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 2 4 5 tane ikili trabzan yaptım. Tığımı doladım. Bir tane zincir atlıyorum. İkinciye yine fıstıklarımı yapıyorum. Doladım, aldım 1, tekrar doladım, aldım 2, tekrar dolayıp alıyorum. 3 tane olduğunda hepsini birlikte çıkarıp son 2 ilmeğimi birlikte alıp bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Hepsini birlikte son 2 ilmeğimi de çıkardım. Şu şekilde 2 tane fıstığımızı yan yana yapıyoruz. Şimdi yine bir zincir atlayıp 5 tane ikili trabzanı arka arkaya yapıyorum. 3 4 ve 5 2 4 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bir zincir atladım. İkinciye fıstıklarımı yapıyorum. 1 2 3 tane. Hepsinden çıkardım. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 3 hepsini birlikte çıkarıyorum ve tekrar 5 tane bir zincir atlıyorum ve 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Başlangıç ve son, yani sıra başı ve sıra sonu 5 tane ikili trabzanla başlayıp bitecek. Bademlerimiz veya fıstıklarımız, ne demek isterseniz, onlar aralarda kalacaklar. 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Şimdi benim burada bitiyor. Bu zinciri bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra iğneyle şuradan ipimi çekerek bu zinciri şu başlangıç yerine kadar söküyorum. O yüzden zincir sayısı vermiyorum. İstediğimiz ölçüde kendi bedenimize göre çekebiliriz. Şu şekilde oluyor örgümüzün ilk sırası. Sıra sonuna geldim diyelim. 1 2 zincir çekiyorum. Örgümü döndürüyorum ve şuradan ilk trabzandan itibaren batıp trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu 2 zincir sayılmıyor. Trabzan yerine saymıyorum onu. O yüzden ilk trabzandan itibaren başlıyorum. Zincirleri sadece dönüş için çekiyorum. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi artık zincir atlamaya gerek yok. Zaten buraya bademimiz denk geliyor. Tığımı doladım. Bu bir zincirlik çektiğim boşluğa aldım. 1, tekrar doluyorum. 2, tekrar doluyorum, çekiyorum. 3. Üçünü birlikte çıkardım ve son 2 ilmeğimi çıkarıp bir zincir çekiyorum. Şimdi aynı boşluğa tekrar yapıyorum. 1 2 3. Hepsi birlikte son 2 ilmeği. Tekrar tığımı doladım. Burada bakın şu bademin üzerine
yapmıyoruz trabzan. Sadece trabzanların üzerine. Aralardaki trabzan sayımız hep 5 olacak yani. Burada bazen bademden trabzanlara geçerken şurada bademin üstüne de yapmak gerekiyormuş gibi görünüyor. Ama yapmıyoruz. Sayımızın sabit kalması gerekiyor. 5 tane ikili trabzan. Sadece trabzanların üzerine yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ve son trabzanımın üzerine yaptım 5. Tekrar tığımı doladım. Bakın bir zincirlik boşluğa çektim. 2 ve 3. Üçü birlikte son 2 ilmeğimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3. Bu şekilde. Tekrar 5 trabzan. Bundan sonraki bütün sıraları bu şekilde örüyoruz. 5 trabzan, ortaya bir zincirlik yere de arasına bir zincir çekerek bademlerimizi yapıyoruz. Bunun dışında örnekte hiç farklı bir şey yok. Farklı bir sayı, farklı bir kesme, arttırma hiçbir şey yok. Şu şekilde bademleri yapmayı anladığımızda aradaki trabzanları da 5 tane yaptığımızda örneğin başka hiçbir püf noktası kalmıyor. 3 kere çekiyorum bu dolamaları. Bu tığ uzunluğunu da tamamen el ayarıma göre ayarlıyorum. Bunu zaten ördükçe herkesin eline göre oturuyor. Koltuk altına kadar upuzun, dediğim gibi ben ön arka birleşik ördüm. Şimdi kaç badem ördüğümü göstereceğim. Sayısını vereceğim size. 5 tane trabzanımı yaptım. 2, 4, 5. Evet, 2 zincir çekiyorum ve tekrar dönüyorum. Bu kenarlardaki zincirleri saymıyorum. Onları dönüş için kullanıyorum dedim. Burada yine ilk trabzanımdan başlayıp 5'lilerimi yapıp aralara da fıstıklarımızı yaparak ilerliyoruz. Örneğimiz tamamen bundan ibaret. Evet, şimdi bluzumu tek parça halinde ördüm. Ben şu önden dikiş yapacağım. Daha sonra bu öne küçük bir düğme detayı düşünüyorum. Şu an orayı birleştirmeye geçmeden oranın birleştiğini düşünerek şu şekilde katlıyorum. Yani birleştiğinde bu şekilde olacak. Buraya çok geniş bir lastik yapmayacağım. O yüzden onu göz önünde bulundurmuyorum. Böyle 0'a 0 kapandığını düşünüyorum. Ve buradan koltuk altı için bir boşluk bırakıyorum. Şuradan da şöyle. Bu arada şunu söyleyeyim. 22 tane fıstık yapmışım ben. 22 badem diyelim, fıstık diyelim veya şu örneğe ne demek isterseniz 22 tane yapmışım ve bunun başlangıcında ve sonunda beşli ile başlamasına dikkat ediyoruz. Bunun dışında upuzun zincir çekip istediğiniz sayı kadar yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin beden ölçünüze kalmış. Benimki 36 bedene uygun bir bluz. Small bedene uygun. Ben o şekilde ördüm. Tamamen kendi ölçülerime, kendi kıyafetlerimi baz alarak ördüm. Şimdi şu şekilde koltuk altı bıraktım. Bunu da bu şekilde alarak omzuma, yani üzerime tam göğüs hizamı ölçtüm. Bu benim koltuktan aşağısı bluzumun ölçüsü. Ben ütülenmiş haliyle size ölçülerini verdim videonun başında. Koltuk altıma kadar ölçtüğümde bu boyun yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan sonra da kolları ayırarak biraz göğüs kısmını uzatıp daha sonra da askıları örüp bitireceğim tamamen. Şimdi burada şu şekilde dediğim gibi önüme ölçerek buraları koltuk altıma gelen yerlere işaret koydum. Şu şekilde ben 1, 2, 3 örnek bıraktım koltuk altında. Tam koltuk altına gelecek bu örnekler. Bu trabzanların da üçüncülerine taktım. Yani 2 bu tarafta, 2 bu tarafta bıraktım. Üçüncülere ilmek belirleyicilerimi taktım. Yine aynı şekilde bu tarafta da 3 örneğimi bıraktım. Üçüncü trabzanlara ilmek belirleyicimi taktım. Şimdi buradan örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi ilmek belirleyicilerle ön ve arkayı ayırmıştık. İlk önce arkadan örmeye de başlayabiliriz. Arkadan başlayacaktım ama ben önden başlamaya karar verdim. Çünkü ipim ön tarafta, hiç koparma yapmak istemedim. Şimdi önce ön parçaları, yani yakayı ve askıyı örüp daha sonra da arkadan arka parçayı ve askıyı örerek omuzlardan birleştireceğiz. Önce ön parçadan şu ilmek belirleyiciye kadar örmeye devam edelim. Aynı örneğimizi örüyoruz. 2 zincirle dönüp aşağıda örneğimizi ördüğümüz gibi ilmek belirleyiciye kadar gelelim.
Evet, ilmek belirleyiciye kadar geldim. 1, fıstığımdan sonra 2 ve 3. ilmek belirleyiciyi taktığım trabzanımı da bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum ve örgümü döndürüyorum. Şimdi bir sıra daha örneğimi örüyorum. İlmek belirleyiciden geri döndük. 3. trabzanımızdan, yani fıstıktan sonra 3. trabzandan geri döndük. Bunun dışında örnekte yaptığımız değişik bir şey yok. O yüzden bu arayı tekrar çekmiyorum. Şimdi şu başlangıca kadar, ön kısma kadar yine aynen örneğimizi örelim. Evet, sıra başına kadar ördüm. Şimdi bu ilmek belirleyiciden sonra 2 sıra örmüş olduk. Şimdi son sıram 3. sırayı böyle geriye doğru geliyorum ve daha sonra da askımı öreceğim. Buradan sıra sonuna kadar gelelim ve askıya geçerken nasıl yaptığımı göstereceğim. Aynen örneğimizi devam ediyoruz döndürüp örmeye. Şu şekilde sıra sonuna kadar, yani ilmek belirleyicide kestiğimiz yere kadar örmeye devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Bakın toplamda 3 sıra örmüş olduk. Şimdi örgümü döndürüyorum. Artık askıyı yapacağım. İlk 3 trabzanımı yapıyorum. 3 trabzanda kesmiştik ilmek belirleyicide. 3 trabzan yaptım. Buraya hemen ikili fıstığımı yapıyorum. 3, bir zincir çektim. Tekrar bir fıstık aynı yere. 2 tane fıstığımı yaptım. Tığımı doladım. Şuradaki 5 trabzanın da sadece 3 tanesini yapıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan yaptım. Şimdi şu kısım benim askım olacak. 2 zincir çekiyorum. Döndürdüm. Şimdi bu askıyı uzun omuz hizasına kadar, yani omzumuzun tepesine kadar, askının bitmesini istediğimiz yere kadar örüyoruz. Şu şekilde yine fıstığımızı yapalım. Yine buradan dönüşü göstereceğim. Ben de şimdi sizinle birlikte ördüğüm için şimdiden kaç sıra örmemiz gerektiğini söyleyemiyorum, ama şimdi bittiğinde hemen videonun devamında kaç sıra ördüğümü paylaşacağım sizlerle. Şu şekilde 3, 2 zincir çekip tekrar örgüyü döndürüyoruz. Şöyle şu askıyı uzunca örüyoruz. Bu şekilde önü göstereyim. Daha net anlaşılacak, elimdeyken anlaşılmıyor. Şöyle ilmek belirleyicileri eşitleyelim. Şimdi bakın, ilmek belirleyiciden sonra 3 sıra normal. Biraz yaka için, şu göğsün çok açık olmasını istemediğim için 3 sıra daha ördüm. Şimdi buradan sonra da askımı tamamen üzerime prova ederek omzumun tepesine kadar, tam omzumun üstünde bitecek. Arkadan da arka askı gelecek aynı şekilde. Buradan askıyı istediğimiz kadar örelim. Ben toplamda kaç sıra ve kaç santim ördüğümü söyleyeceğim size bittiğinde. Bu kısmı örelim. Askımız omzumuza geldiğinde bitiriyoruz. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Burada bu ön parçayı örerken şu ilmek belirleyiciden ipimizi bağlıyoruz. Burada bittiğinde ipimi kesiyorum. Şu 3. trabzandan ipimi bağlayıp 3 trabzan örüp 3 sıra git gel yapıyorum. Yine ipim burada kalıyor. Kesip tekrar buradan bağlayıp askımı örüyorum. Aynı şekilde ikisini de simetrik olarak örelim. Daha sonra da arkanın nasıl olduğunu göstereceğim. Evet, şimdi ön tarafın askılarını bitirdim şu şekilde. 3 sıra ilmek belirleyici ve başlangıç arasında örmüştük. 3 sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sırada askı için ördüm ben. Kenarları 3'er tane, ortada da fıstıklarımız. Şimdi arka kısmı öreceğiz. Şöyle çevirelim. Sesim için kusura bakmayın, biraz sesim kısıldı. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkayı da ilk önce 2 ilmek belirleyici arasında öreceğiz. Şu şekilde ilmeğimizi oluşturalım. Ve yine 3. trabzandan ilmeğimizi geçirip 2 zincir çekiyorum. Aynı zamanda ipimi gizleyerek de örmeye devam ediyorum.
3 tane trabzan yapıp fıstıklarımızı yapıyoruz. 2 ilmek belirleyici arasına örneğimizde olduğu gibi örüyoruz. Birkaç sıra bu 2 ilmek belirleyici arasına örelim. Evet, arkada da 2 ilmek belirleyicisi arasında bütün olarak git gel yaptım. Önlerden farklı olarak arkayı 3 sıra değil de 5 sıra ördüm. Arkayı biraz daha yüksek yaptım. Ense kısmı olduğu için. Burayı 5 sıra ördüğüm için bu askı kısmında 11 sıra ördüm. Yani bunu ön kısma denk gelecek şekilde hesapladım. Şöyle burayı 3 sıra örüp şu askıyı 13 sıra örmüştük. Burada da burayı 5 sıra ördüm ve askı kısmını 11 sıra ördüm. Bu şekilde denk geldi. Buradan da bu iplerle iğneyle dikeceğiz. Şimdi diğer askıyı şu şekilde arka parçayı başlayıp diğer askıyı da 11 sıra ördükten sonra askı kısımlarından yani omuzlardan dikmeye başlayacağım. Yine 3. trabzanımdan ilmeğimi bağlıyorum. Üç tane trabzan, bir fıstık, yine 3 tane trabzan yaparak 11 sıra askımı örüyorum. Askımı ördükten sonra omuzları birleştirip ön detayımızı tamamlayacağız. Evet, şimdi askılarımı tamamladım. Şu şekilde burada uzun bıraktığım iplerimle hemen küçük omuz kısımlarını dikerek birleştiriyorum. Zaten çok büyük olmadığı için çok kolay bir işlem. Şöyle birbirine karşılıklı denk gelecek şekilde trabzanları dikerek birleştirelim. Şu şekilde karşılıklı trabzanlarımı birleştiriyorum. Aynı işlemi diğer omuzda da yapıyoruz. Daha sonra da ön kısmına geçiyoruz. Birbirine denk gelmesi önemli. Trabzanların karşılıklı gelmesi, düz durması için. Bir alttan bir üstten en son şöyle zincirlerimden de geçirerek ipimi gizleyeceğim arkadan. Bakın, karşılıklı diktiğimizde görüntü bu şekilde oluyor. Ön yüzden dikiyorum ben hep dikişlerimi ve ilmek ilmeğe karşılıklı dikiyorum. Sanki hiç dikiş yokmuş gibi bir görüntü oluyor, dümdüz. Sanki buradan devamıymış gibi. Bu şekilde diğer omzumuzu da birleştirelim. Evet, şimdi omuzlarımı dikerek birleştirdim. Şimdi şu ön kısmı birleştireceğim. Bu şekilde yelek gibi. İsterseniz böyle ben sabit yapacağım bu ön kısımları. Yani birleştirdiğimde alttan giyilip çıkarılacak. Tıpkı tişörtlerimiz, bluzlarımız gibi. Ama isterseniz kapanır açılır da yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Ön taraflara 2 sıra sık iğne yapacağım. Böyle lastik gibi görünecek. Birleştirme yeri olacak. Şöyle birinci trabzanın dibinden ilmeğimi geçirip bir zincirle sabitliyorum ve bir sıra boyunca sık iğne yapıyorum. Sıra başına kadar. Bunu toplamda 2 sıra yapacağım. 2 sıra da karşı tarafına yapacağım. Tek yaptığım şey sık iğne. Görüntüsü de şu şekilde. Başka hiçbir işlem yok. Şu kısma kadar bir sıra böyle gidip bir sırada geleceğim. Bir sıra sık iğne. Bir sırada bu karşı tarafa sık iğne yapacağım. Ve daha sonra birleştireceğim. Önüne küçük bir düğme detayı yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum.
Burada dikkat etmem gereken her iki tarafta da aynı sık iğne sayısının olması. Çok sıkı da yapmıyorum, çok gevşek de. Tamamen göz kararı, görüntüsüne göre ayarlıyorum. Ancak bu tarafı bitirdiğimde şu karşı tarafı yaparken orada da sık iğne sayısının aynı olmasına dikkat ediyorum dediğim gibi. Şu şekilde bir sıra sık iğnemi yapıyorum. Üzerine bir sıra daha yapacağım. Evet, şimdi 2 sıra sık iğnemizi ördük ön parçamızda. Şu şekilde göstereyim. Sadece bir sıra git gel yaptık. Şu an iplerimi henüz temizlemediğim için iplerim çıkıyor. Şimdi 2 sıra sık iğnemizi ördükten sonra şu şekilde birleştirip şu 2 sıra sık iğne üst üste gelen yeri iğne yardımıyla dikiyoruz. Ben şuradan uzunca bir parça bıraktım son ördüğüm taraftan. Onu iğneme geçiriyorum. Evet, şuradan göstereyim. Şöyle 2 sıra sık iğne üst üste gelecek şekilde. Burada karşıda birinci sıra sık iğneme kenar kısmına batıp alta çekiyorum ipimi. Şu uç kısmın buradan alttan gözükmemesi için onu da bu karşı uca birleştirerek çekelim. Ve bu köşeleri sabitlemiş oluyoruz. Tekrar ipimi alta aldım. Şimdi şu sık iğnelerin ön sırası, şu ilmek sıraları boyunca dikerek ilerleteceğiz. Buradan alttan çıkıyorum. Şu şekilde bir sonraki ilmekten aşağı giriyorum. Böylece hiç dikiş yerimiz de belli olmayacak. Şu şekilde alttan birinci sıra sık iğneden bakın şöyle çıkıp ikincinin de ilmeğinden tığ ile ördüğümüz battığımız yerlerden çıkıp bir sonrakinden de tekrar alta giriyoruz. Bu şekilde yakamıza kadar dikiyoruz etek ucundan. Şöyle başlangıca kadar, şuranın sonuna kadar dikelim. Evet, şimdi ön parçamı birleştirdim. Şöyle yakından göstereyim. Bakın sadece şu ilmeklerin tepesi boyunca bir alttan girdim, buradan battım, alttan çıktım, buradan battım. Bu şekilde bu hizayı takip ederek diktim. Artık bluzumuz bir bütün oldu. Şimdi bluzum için şu kısmı düğme düşündüm. Eğer elinizde varsa minik düğmeler veya ben elde düğme yapmak istemiyorum diyorsanız minik düğmeler satın alarak şuraya dikebilirsiniz. Böyle sade de kullanabilirsiniz. Ama ben bunun için şöyle elde kendi ipinden yaptığım minik düğmeler dikmek istiyorum buraya. Şimdi bu düğmeleri nasıl yaptığımı göstereceğim size. Şu şekilde bluzumu kenara alıyorum. Şimdi bu düğmeleri şöyle parmağa dolayarak yapanlar da var. Ancak ben minik olmasını istediğim için şu şekilde tığımın arkasına doladım. Şöyle tığımın arkasına dolayarak yapıyorum başlangıcını. Siz isterseniz bir kaleme, bunun için tığ uygun değilse, büyükse tığınız, bir kaleme veya bir pipete de dolayarak yapabilirsiniz. Şu şekilde doladım ipimi. Şimdi buradan çıkarıyorum. Şöyle bir daire oluyor. Bu daireden tığımı geçiriyorum. Tıpkı sihirli halka gibi. Buradan ilmeğimi geçirip bir zincir yaptım. Şimdi bu dairenin içine sık iğneler yapıyorum. Şu şekilde bütün etrafına sık iğneler yapıyorum. Şimdi sonuna kadar geldim. Şimdi yine bu sık iğnelerin üstünden dönerek sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Şu ortadaki boşluk, delik kapanana kadar hep sık iğne yapacağız. Farklı başka bir işlemi ya da zorluğu yok. Aslında yapması çok kolay. Ama derseniz ki ben uğraşmak istemiyorum, böyle minik hazır düğmelerden de
dikebilirsiniz ipinizin rengine uygun. Benim elimde ipim kaldı ve bu şekilde değerlendirmek istedim. Şöyle bu delik kapanana kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın gitgide delik küçülüyor. Tamamen kaybolana kadar şöyle sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Artık ortadan toplanmaya başladı sık iğneler. Delik gittikçe küçüldü. Bakın son birkaç tane daha sık iğnemi yapıyorum. Çok pardon. Artık tığım delikten geçmekte zorlanıyor. Bakın sonuncuyu da yaptım. Şimdi artık deliğim kapandı bakın. Buradan 2 zincir çekiyorum. Şimdi oradan daha birkaç kez iğne geçeceği için çok zorlamıyorum. Bakın tığım geçiyor. 1-2 sefer daha yapabilirim ama orayı da dikiş payı olarak bırakıp ipimi uzunca koparıyorum. Şu şekilde. Şimdi iğnemi aldım. Bu uzun ipi iğneme geçiriyorum. Şu ortayı iyice toparlanması ve kapanması için şu sık iğneleri yaptığım deliklerden iğnemi geçirerek bu deliği küçültüyorum. Tamamen çapraz karşılıklı şu şekilde ipimi çektirerek bu deliği küçülteceğim. Top gibi görünecek düğmemiz. Bu ördüğüm kısmı kapattım bakın. Şöyle rastgele boşluklardan geçirerek tamamen düğme gibi yuvarlak bir görüntü oldu. Şimdi bu düğmeyi bluzumuza dikeceğiz. Şöyle bluzumuzu alalım. Burada aralıklarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bunların çokluğunu ya da azlığını. Şimdi ben başlangıç olarak şöyle şuralardan başlayacağım. Minik bir boşluk bırakıyorum buradan. İpimi direkt geçirerek arkaya. Bakın şuradan başlayacağım. Yine alttan ipimi geçirip bakın tam ortalarından çıkıyorum düğmemin. Yine şöyle arkaya geçiriyorum. Yine alttan aldım. Ortadan çıktım. Şuralardan arkaya doğru bir boşlukla geçirdim. Şu şekilde düğmemi dikiyorum. Son bir kere daha geçirelim ipimizi. Ortadan. Şu şekilde diktik. Şimdi arkadan ipimi sabitliyorum. Ve burada artık ipimi koparabilirim. Şu şekilde sabitledim ve ipimizi kesiyoruz. Şöyle belli aralıklarla bu düğmeleri yerleştiriyorum. Çok sık olmayacak şekilde minik minik birkaç düğme yapacağım. Düğmelerimin hepsini tamamlayıp geliyorum hemen. Evet, şimdi düğmelerimizi diktik. Şu şekilde göstereyim. 2, 4, 6, 7 düğme diktim ben. Şimdi sadece şu yaka kısmına bir kenar oyası yapacağım. Kollara ve etek ucuna yapmayacağım. Sadece yakaya yapacağım. Şöyle arka taraftan başlıyorum. Başlangıç ve bitiş yeri arkada kalsın diye. İlmeğimizi oluşturduk. Şöyle herhangi bir yerden
geçirdim. Bir zincir çektim. Burası benim sık iğnem olacak. Tığımı doladım. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Şöyle ikinciden başlayalım. Bir zincir çektim. 1, 2, 3 tane atladığımda şu deliğe geldim. Bu deliğe 7 tane ikili trabzan dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Her zaman böyle fıstıkların üzerine gelmeyecek ama bu sefer öyle denk gelmesini istedim başlangıçta. Yine 3 tane atladım ve sık iğne yaptım. Şöyle bir yelpaze oluşturdum. Tekrar tığımı doladım. 1, 2, 3 tane. Şimdi burada yanlara geçiyoruz. Yanlarda göz kararı kadar mesafe atlıyorum ve yine 7 tane yelpaze, 7 tane ikili trabzan oluşturuyorum. Yelpazemi yapmak için 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar göz kararı kadar bakın şöyle yatırdığımızda hiç germe yapmadan nereye denk geliyorsa oraya batabiliriz. Tekrar tığımı doladım. Yine bir mesafe bırakıp karşıya atlayıp 7 tane ikili trabzanımı oluşturmaya başlıyorum. 3-4 trabzan kadar mesafe bırakıyorum. 2, 4, 5, 6 ve 7. Yine 3-4 trabzan kadar mesafemi bırakıp sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne bir yelpaze şeklinde dolduruyoruz. Son bir tane daha yapalım. Üç, 4, 5, 6 ve 7.'yi de yapıyorum. Yine atlayarak batıyorum. Şu şekilde bir görüntü olacak. Bunu şu başladığımız yere gelene kadar yapıyoruz. Evet, başlangıç yerine yaklaştım yavaş yavaş. Şimdi şurada yelpazeme yine sık iğne yapıyorum. Tamamen dediğim gibi göz kararı yaptım. Buraya son yelpazemi yapıp burada denk getirmeye çalışıyorum. Denk gelmediğinde son yelpazemiz birkaç tane fazla veya eksik atlayabilirsiniz aralarda trabzanlarınızı denk getirmek için. Ben tamamen göz kararı yaptım. İnanın hiç saymadım. Ama şöyle denk geldi bakın ortalama aynı yere. İlk zincirimi battığım yere batıp ilmeğimi kaydırıyorum ve 2 zincir çekip burada ipimi kesiyorum. Ve bu kadar. Bunu arkaya gizliyoruz. Daha sonra diğer iplerimle birlikte gizleyeceğim. Artık bluzum tamamen bitti. Şu şekilde göstereyim. Kenar oyası ütülendiğinde bluz kendini daha da iyi gösterecektir. Benim içime sindi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bluzumla ilgili tüm detaylar bu kadar. İnanın bunun dışında farklı ölçü veya herhangi bir işlem yok. Ben elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Ama yapamadığınız veya takıldığınız, anlayamadığınız, benim atladığım herhangi bir yer olursa bana her zaman yorumlardan ve DM'den ulaşabilirsiniz. Şimdi ben bluzumu ütüleyip fotoğraflama ve deneme aşamasına geçiyorum. Şu şekilde umarım sizler de beğenirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.